Çocuk sahibi olmak, baba olmak kimi erkekler için çok önemli olabilir. Hatta ülkemizde insanlar böylesi bir dünyaya çocuk getirmek ne kadar makul? Acaba ikinci çocuğu yapsak mı diye endişeler taşırken bizden 3500 kilometre uzaklıkta 18 milyon nüfuslu refah ülkesi Hollanda'da birileri bunu epey abartmış. Hollanda şu sıralar dünyada eşi benzeri görülmemiş bir davaya ev sahipliği yapıyor. Bütün Hollanda bir olmuş bu adamın çocuk sahibi olmaması için habire yeni yasalar çıkarıyor, kanun maddeleri eklettiriyor, Uluslararası Adalet Divanı'na başvuruda bulunuyor, kliniklere yazı gönderiyor. Yeter ki bu adam çocuk sahibi olmasın. Mayer'den olmak farklı kadınlardan doğma binlerce çocuk. Tek bir adam binlerce çocuk akıl almaz iddialar. Akıllarda tek soru. Peki ama neden? Koskoca Hollanda hükümetinin başka işi yok da bu adamın üç kurunun peşine mi düştü diye düşünmeyin. Sperm bankaları, bağış alan ebeveynler, avukatlar, hatta kanun koruyucular hepsi bir olmuş. Jonathan Jacob Mayer'ın daha fazla ürememesi için dünya çapında mücadele veriyor. Her ne kadar kendisi de dünya çapında 500-600 çocuğum var dese de bazı kurumlara ve Netflix'e göre bu sayı binleri aşıyor. Kimi uzmanlara göre yasal olduğu kadar yasa dışı yollardan yani kayıt dışı bağışlar da eklenince bu sayılar 3000 rakamları geçiyor. Gerçi biz sıradan faniler için aradaki 2000 çocuk farkın bir önemi yok ama yeter ki üremesin deniliyor. Jonathan Jacob Mayer 1982 yılında Hollanda'da doğdu. Tam 7 kardeşi var. Ailede kanser, diyabet, genetik hastalık yok diyor. Biz de onun yalancısıyız. Resmi kayıtlara göre ilk olarak 2007 yılında sperm bağışında bulunmuş. Bu gönlü geniş abi. Hollanda'daki Kadın Hastalıkları ve Doğum Derneği 11 farklı klinikte yüzden fazla çocuğun babası olduğunu açıklamasının ardından Hollanda'da kliniklere sperm bağışında bulunması yasaklandı. Tabi onu durdurdu zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Hollanda'daki Dutch Donor Child Foundation isimli bağışçı çocuk vakfı kliniklerde bulunan kayıtlı 102 çocuğun dışında kendi imkanlarıyla yaptıkları çalışmalar sonucu en az 80 çocuğun daha babası olduğunu ispat etmişler. Toplu bağışları ilk olarak 2017'de ortaya çıktı. Yüzden fazla çocuğun babası olduğu tespit edilince Hollanda'daki HSYK kliniklere bağış yapmasını yasakladı. Bu sefer globale yönlü dönmüş olacak ki uluslararası kliniklere bağış yapmaya devam etmiş. Danimarka Sperm Bankası'na dahil olmak üzere tespiti yapılan 11 kliniğe sperm bağışında bulunmaya devam etmiş. Ki bu kliniklere üst yazı da gönderildi. Hüsnü niyet bir işe yaramıyor. Adamın hummalı kafasında bin bir türlü tasavvurlar geçiyor. Bu sefer farklı isimler kullanarak Brio International Yumurta ve Sperm Bankası gibi prestijli sperm bankaları ve çocuk sahibi olmak isteyen aileleri eşleştiren kurum ve web siteleri vasıtasıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu böyle Mayer ölene kadar Hollanda sınırları içerisinde devam edebilir. Ensest sonucu ciddi kalıtsal rahatsızlıklara sahip bir toplum oluşabilirdi. Sana bana korkunç gelen bu sapkınlık yani kardeşler arası ilişkiler ve bunun sonucunda oluşan hastalıklı çocuklar tıpkı İspanya'daki Habsburg hanedanı gibi Mayer için bir endişe sebebi değil. Fakat işte çekirge zıplamaları ve nihai sonuç. Eva Wiley ondan sperm alan ve davacı olan mağdurlardan tamamen tesadüf sonucu gebe kalan kadınlardan bazılarıyla karşılaşmış ve çocuklarının ne kadar benzediğini fark etmiş. Daha sonra araştırınca da yüzden fazla ebeveyn internette örgütlenip kendi Facebook gruplarını kurmuş. Facebook'ta örgütlenen bu mağdur aileler Donör Kind Vakfı'na müracaat ettiklerinde vakıf yetkilileri sınır dışınızda 30'dan fazla müracaat aldık ve harekete geçtik demiş. 2023'te Donör Kind Vakfı Mayer'a bir hukuk davası açtı. Çocuklar arasında kasıtsız ensest korkusu ve Hollanda'da 25 olan donör çocuk sınırını ihlal ettiği gerekçesiyle. Mevcut durumda yasal olarak 14 farklı klinikte bağış yapılabilir ve aynı bağıştan en fazla 25 çocuğa izin var. Donör Kind Vakfı ve bu spermleri kullanarak hamile kalan kadınların şikayetiyle davaya başlandı. Donör Kind Vakfı Başkanı Times Wondermeer uzunca bir çalışmanın ardından en az 550 çocuk babası olduğu, dünya çapında da en az 13 klinikte gönüllü bağışçı ve tabi bunun dışında kurbanlarını bahis sitelerinden ya da sosyal medyadan buluyor. Tamamen kayıt dışı. Bu durumla ilgili hükümet bir şey yapmıyor diyor. 2017'de nihayet Mayer kara listeye alınmış. Donör Kind Vakfı'na göre Mayer farklı isimlerle bağış yapmaya devam ediyor. Vakfın avukatı Mark de Hick yaptığı açıklamada Mayer'in üreme dürtüsüyle hareket edip 25 çocuk sınırını yasa dışı yollarla ihlal ettiğini, bilinçli olarak çocuk sahibi olmak isteyen ailelere zarar verdiğini iddia etti. O bağışla oluşan çocukların zihinsel refah ve sağlığı için bu durum tehlikelidir açıklamasında bulundu. Davacılardan Eva zaten yüzden fazla çocuk sahibi olduğunu bilseydim asla onu seçmezdim dedi. Dava tüm dünyada türünün ilk örneği. Bu yüzden yasal boşluklar da mevcut. Mayer'in devam eden bağışlarının bağış sonucu oluşan çocukların özel yaşam hakkını ihlal ettiği, romantik ilişkiler kurma yeteneklerini kazara ensest ve akrabalık korkusuyla engellediğini savundular. Duruşmada yufka yüreklimiz Mayer savunmasında hamile kalamayan kadınlara yardımcı olduğunu söyleyince davacılar daha da ileriye gidip yasal bir kararla kastrasyon talebinde bile bulundu.
bulundu. Yani yasal adım testisleri almak. Fakat duruşmalarda alınan mahkeme kararlarına rağmen Mayer bunu bağımlılık haline getirdiği için 2023'te Hollanda'dan yerel bir mahkeme Mayer'ın bu karara uymayacağını adı gibi bilse de sperm bağışına son vermesi yönünde bir tebligat gönderdi. Tabi gelecekteki her ihlal için 100 bin euro para cezasına çarptırılmasını istediğini belirten ufak bir madde de ekleterek. Üstelik mahkemeden çıkan tek karar da bu değildi. Tespit yapılan kliniklerdeki stoklanan tüm spermlerinin yok edilmesi kararı da çıktı. Mahkeme ayrıca Mayer'ın baba olduğu çocuk sayısı hakkında bağış alan kişileri kasıtlı olarak yanlış bilgilendirdiğini, yani kadınlarını aldattığını da tespit etti. Mahkemede yüzlerce üvey kardeşle büyük bir akrabalık bağı yarattığını ve bunun önlem alınmazsa, ki geç kalınmış bir önlemden bahsediyoruz, hem psikolojik olarak çocuklar açısından hem de sosyolojik olarak toplum açısından ciddi sonuçlar doğuracağını söyledi. 2 Temmuz 2023'te Brezilya televizyonda Fantastik programına verdiği röportajda hamile kalmak isteyen kadınları kasıtlı olarak kandırdığını itiraf etti. Temmuz 2024'te Netflix Mayer hakkında 3 bölümlük bir belgesel serisi yayınladı. 1000 Çocuklu Adam. 5 Temmuz'da da Mayer Netflix belgeselinin ilk bölümünü izlediğini itiraf eden bir YouTube videosu yükledi. Tabi bu izleme birazdan ne açık yakalarım, nereden dava edebilirim diye yapılan bir izleme. Aradığını da bulmuş. Belgeselde spermi başka bir donör olan Leon ile değiştirdiği ya da karıştırdığı iddia edilen bir sahneyle ilgili dava açmaya hazırlanıyor. Hayır dua avcısı abimiz. Netflix'te bir takım polemiklere de girdi. BBC'ye verdiği röportajda belgesel kasıtlı olarak yanıltıcı. Bana minnettar olduğunu söyleyenlere yer verilmemiş, kırıldım demiş. Öyle de asla. Bu röportaja yanıt olarak Netflix belgeselini hazırlayan yapımcı çoğunluğun mutlu olduğu iddiası tamamen yanlış dedi. Belgeselin yapım aşamasında Netflix ile işbirliğine kesinlikle yanaşmamış. Ancak Netflix dışında herkesle irtibatta. Her yere röportaj veriyor, herkese laf yetiştiriyor. Mübarek öyle de çalışkan bir azimli. Her mikrofonu uzatana vatan millet için ne kadar hayırlı bir iş yaptığını kanıtlamak istercesine. Gazetelerde, kanallarda, radyolarda, hatta YouTube kanalında yaptıklarının sonuçlarından bir haber, binlerce çocuğun babası olmanın nesi yanlış diye kıkırdayarak soruyor. Hatta Radyo 4'ün Kadın Saati programına konuşan Mayer belgeselin adına takılmış. 1000 çocuklu adam değil de 550 çocuklu ailelere yardım eden sperm donörü olması gerektiğini söylemiş. Yani baştan kasıtlı ve aldatıcı demiş ve eklemiş. Netflix yardım ettiğim 225 aileden bu durumdan mutsuz 5 tanesini seçmiş. Halbuki bana duacı nice aileler var demeyi ihmal etmemiş. Bir süre atışmalar, polemikler devam ederken Netflix daha fazla prim vermemek için bu röportaj hakkında artık yorum yapmayacağını söylemiş. Tabii Mayer konuyla ilgili sürekli röportaj verince başyapımcı Natalie Hill iddialar karşısında dayanamayıp son 4 yılda bu adamın yalanlarından etkilenen 45-50 aileyle görüştüm. Zaten hali hazırda 50 aile mahkemeye ifade verdi. Hakimin onu durdurması için resmen yalvardı dedi. Bu hayırseverden sperm almak gafletinde bulunan talihsizlerden Natalie Daris sadece 5 aileye bağış yaptığını söyledi dedi. Hollanda'da hali hazırda bazı kardeşler kardeş çocuklarını bilmeden tanışıp üvey kardeşleriyle ilişki kurabileceği endişesi taşıyor. Rahibe Natalie ise bu çocuklar birbirlerine aşık olabilir. Aynı donörden olduklarını bilmiyorlar dedi. Mayer bu iddialara da DNA testleri var, öğrenebilirler diyerek karşı çıkıyor ve ekliyor. Ebeveynler çocuklarına donör olduklarını söyleyebilir. Birbirleriyle tanışırken bile karşıdakine donör olup olmadığını sorabilirler diye kendisini savunuyor. 2017'de Mayer'in Hollanda'da mahkeme kararıyla sperm bağışında bulunması resmen yasaklandı. Yine başka bir röportajda niçin sperm bağışçısı olmak için bu kadar ısrar ettiği sorulduğunda üniversitede bir arkadaşım vardı da çocuk sahibi olamıyordu da ondan çok etkilendim de yardım etmeye karar verdim diye devam edip tribünlere oynuyor. Yufka yürekli cömert bağışçımız. Donör Kayıt Vakfı ve birkaç ebeveyn Lahey Mahkemesi'ne dava açtı. Hakim ailelerinin zihinsel refahın ve yüzlerce çocuğun kardeşi olduğunu öğrenen çocukların psikososyal refah gerekçe göstererek davayı kabul etti. Bazı kaynaklar onun için üreme dürtüsü olan deli bir boğa diyor. Görünen o ki bu boğanın dizginlerini eline alacak kimse de yok. Adam da daha önce hiç dayak yememiş gibi. İngiliz medyası The Mirror'a verdiği röportajda kadınlara yalan söylediğini nihayet kabul etti. Onlara sadece yardım etmek istedim dedi. Bu eşi benzeri görülmemiş dava Hollanda'daki türünün ilk örneği. Hollanda parlamentosu tüm bu olaylar üzerine bir kişinin ülke içinde ve dışında 12'den fazla aileye sperm bağışını yasal olarak engelleyici bir yasa tasarısı hazırladı. Tüm dünyada şu ana kadarki en ilginç vaka olarak tarihe geçti. Hollanda'da bundan önce de Jean Carbat isimli kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doktoru 90 çocuğun babası olduğu haberiyle çalkalanmıştı. Çocuk için kendisine müracaat eden ailelerden alınan spermleri çöpe atıp kendi spermlerini kullanmıştı. Ülke bu haberle de günlerce çalkalanmıştı. 90 donör babası olan Carbat 2017'de öldü. Kendisine ilham oldu mu bilinmez. Jonathan Mayer Fantastik'e verdiği röportajda bağışta bulunduğu ailelerin %75'iyle irtibat kurduğunu, görüştüğünü, kendisine düzenli olarak resim attıklarını,
Hatta her bir çocuğuyla yılda bir kez yüz yüze görüştüğünü iddia etti. Dünya böyle iyi insanların hatırına dönüyor zaten. Gerçek şu ki yasal peyzaj eksikliği ve genel olarak doğurganlıktaki şeffaflık eksikliği incelemesini tüm Hollanda çekiyor. Çünkü bu bilgiler gizli. Bağışçının yalan söylediğini nasıl kontrol edebilirsiniz ki? Amatör olarak müzisyenlik yapıyor. Aynı zamanda bir YouTube kanalı sahibi. 12 yıl önce açmış. Yaptığı müzikleri paylaştı ve 4500 abonesi olan butik bir kanalken sansasyonel haberlerden, davalardan ve üstüne tuzu biberi olan Netflix belgeselinden sonra popülerleşince 2 Mart 2023'te 18.400 aboneye ulaştı. Şu anda ise 25.000'de. Kenya'da yaşayan 41 yaşında amatör bir müzisyen olarak kendisini tanımlıyor. Tabii tüm dünyanın müziğiyle değil, spermleriyle tanıdı. O ayrı bir konu. YouTube kanalında yaklaşık 250 çocuğum var ve bu harika bir şey dedi. Verdiği her röportajda, paylaştığı her videoda sayı biraz daha yükseliyor. Galiba kendisinin de bu konuda kafası epey karışık. YouTube kanalına göz attığınızda başlarda kendince yaptığı müzikleri, gezip gördüğü yerleri vlog tarzında paylaştığı videoları görebilirsiniz. Açıkçası 2024'e kadar paylaşımları lagaluga. Asıl paylaşımlar Netflix belgesel haberleriyle geldi. Netflix yalan söylüyor, 500 çocuğuma sesleniyorum, 1000 çocuğuma sesleniyorum tarzı. Hepsi de ya döner konusuyla ilgili ya da Netflix'e göndermeler, sataşmalar ya da dava açmakla tehdit ettiği videolar. Bu kafası epey karışık arkadaş zaman zaman yaptığı çocuklarıma sesleniyorum derinden paylaşımlar sayesinde yüz binlerce izlenme aldı. Öncesinde 10 binleri bile bulmuyordu. Ha bir de her fırsatta çocuklarını çok sevdiğini söyleyerek bu sevgi dolu şark kurnazlı arkadaşın kimse de madem bu kadar çocuk seviyorsun niye acaba bir aile kurup gerçekten bir çocuğun sorumluluğunu almıyorsun diye sormuyor. Anlaşılan o da hem ayranın dökülmesin hem tatsız olaylar yaşanmasın diyerek yoluna devam ediyor. Şu anda da faaliyetlerine Road takma adını kullanarak devam ediyor. Yolunacak kaz arıyor muhtemelen. Donör sitelerinde görürseniz bizden uyarması. Sperm bağışı için daha katı kanunların düzenlenmesi gerekmektedir. İngiltere'deki İnsan Dölleme ve Embriyo Kurumu bazı donör çocukların aileleri için stresli olabilir demiş. Çünkü İngiltere'de de yasal olarak tek bir bağışla en fazla 10 çocuk yapılabilir. Orada da karar listeye alınınca o da başka ülkelere yelken açtı. Koca yürekli manyer. Avusturya, Danimarka, Almanya, Meksika, Polonya, Norveç, Rusya, Sırbistan, İsveç, Viyana, ABD. Adam spermlerini dünyanın dört bir tarafına dağıtmış. Kısaca her kıtada bir çocuğu var. Bazılarının hayalini gerçekleştirmiş. Adam kendi kendine inşa ettiği babalık kariyerinde hayırlı işler modunda takılsa da babalık sorumluluğu almadan baba olarak kendi tarikatını inşa etmek için başka bir muhit bulmuş. Kendisine yeni bir minnettar daha kazanarak bu şekilde yola devam ediyor. Hayır dua avcısı. Onca davalara, kısıtlamalara, yasaklamalara rağmen Mahir evlat aşkından vazgeçmiyor. Resmen mevzuata meydan okuyor. Verilen kararları dinlemiyor. İşin ilginç tarafı bununla da övünüyor. Sosyal fazilet abidesiymiş gibi dolaşıyor ortalıkta. Modern çağın ciddi tehlikelerinden biri kısırlık. Her yıl 100.000 kadar aile bu kliniklerden sperm bağışı yoluyla çocuk sahibi oluyor. Mahir'in olayı tüm dünyaya ders oldu. Bağış endüstrisi hakkında bazı sorulmamış soruların, bazı tehlikelerin görülmesini sağladı. Kanunlarda bu yönde ciddi bir boşluk var. Çünkü yeni bir alan ve doğabilecek sorunlarla ilgili insanların yeterli öngörüsü yok. BBC'ye göre tüm dünyada doğum oranları rekor seviyede düştü. Avrupa'da son 20 yılda doğurganlık hızının en çok düştüğü ülke Türkiye. TÜİK resmi verilerine göre doğurganlık hızı 1.51'e kadar düştü. Dünya Kısırlık ve Tüp Bebek Derneği Genel Koordinatörü Profesör Doktor Timur Gürgan'a göre Türkiye'de 150.000 üzerinde tüp bebek merkezi var. Türkiye'de senede ortalama 80.000-100.000 arası tüp bebek yapılıyor. Genetiği değiştirilmiş gıdalardan, evlilik yaş ortalamasının artmasından, stres, ilaç kullanımı, obezite, ateşli hastalıklar veya erken tanı konulamadığından vesaire nedenlerden toplumun yaklaşık %10-15'inde infertilite yani kısırlık görülüyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2.6 milyon çift çocuk sahibi olamıyor. Bu yüzden ailelere ufak bir uyarı. İnternetten sitelerden değil de bu iş için yasal kurumlardan, resmi yollardan gerekli evraklarla işlerini halletmeleri. Ha gönül ister ki böyle yollara hiç tevessül edilmesin. Sonuç olarak dünya hakikaten tuhaf bir yöne doğru gidiyor. Böyle sağlıksız, olumsuz koşulların, kısıtlı kaynakların olduğu, her gün onlarca kıyımın, vahşetin, çocuk cinayetlerinin, tecavüz cinayet haberlerinin geldiği, sosyal çürümenin had safhada olduğu bir topluma, dünyaya bir canlı getirmek, onu harici tehlikelerden koruyup iyi bir eğitim almasını sağlamak, sistem çarkının onu öğütmemesini umarak hem birey olarak kendisine hem de topluma fayda sağlayacak kaliteli bireyler yetiştirmek nasıl mümkün ve ne kadar makul orası ayrıca tartışılır. Allah evladı iyalimizi muhafaza etsin. Evlat hasretiyle yanan sinelere de derman versin. Rabbim kimine vererek, kimine ise vermeyerek imtihan ediyor. En iyisi biraz da kadere razı göstermek. Olan şeyde hayır vardır. Ya da olmuyorsa vardır bir hayır diyebilmek. Doktor gezip hastane, klinik, laboratuvar
laboratuvar üçgeninde dolaşıp kullanılan onca ilaca, müthiş bir zaman, emek, para harcamasına hem maddi hem manevi olarak yorucu, yıpratıcı bu sürece rağmen olmuyorsan belki de bu sizin için daha hayırlıdır. O muhteşem genlerinizi gelecek kuşaklara aktarıp dünyada iz bırakma arzunuzu anlasak da yetimhaneler sizin kucak açmanızı bekleyen, sıcak yuva hasretiyle yanan, sevginize ve ilginize muhtaç, küçük sinyelerinde kocaman kalpler taşıyan çocuklar da dolu. Onlardan birini evlat edinmeyi düşünebilirsiniz. Doğada yeterince sahipsiz, gerçi hepimizin sahibi Allah, korunmaya, şefkate muhtaç çocuklar var.